Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle hazır yufka ile bir tepsi dolusu su böreği yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Hiç kimse gerçeğinden ayırt edemeyecek. Haydi tarife geçelim. Hazır yufkadan su böreği tarifimizin ilk önce sosunu yapıyoruz. Sosu için 3 adet yumurtaya ihtiyacım var. 3 adet yumurtamı sos kabıma alıyorum. 2 bardak sütüm var. 200 mililitrelik bardak kullandım. Sütümü kabıma koyuyorum. Sütüm ile yumurtamı bir çırpıcım ile şöyle karıştırıyorum. Yine malzemelerimiz videomuzun açıklamalar kısmında olacak. Gerçekten su böreğine çok yakın bir börek yapacağız. Yumurtam ile sütümü iyice çırptım. Şimdi bir çay bardağı şöyle sıvı yağım var. Sıvı yağımı tarifime ilave ediyorum. Herkes bu böreğin tarifini sizden isteyecek. Benden aldığınızı söylemeyi unutmayın. Ve lütfen tarifimi paylaşın ki sevgili dostlarınız da bu tariften faydalansın. Bir çay bardağı maden suyu ilave ediyorum tarifime. İsterseniz burada normal su da kullanabilirsiniz. Bir paket hamur kabartma tozum var. Hamur kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Tuz miktarını iç malzemenize, kullanacağınız iç malzemeye göre ayarlayabilirsiniz. Ben peynir kullanacağım için çok fazla tuz ilave etmedim. 125 gram erittiğim margarinim var. Margarinimi de tarifime ilave ettim. Karıştırma işlemine devam ediyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı da unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Şimdi böreğimizin sosu hazır. Şöyle büyükçe bir tepsimi alıyorum ve margarin ile şu şekilde yağlıyorum tepsime. Böreğim yapışmaması için. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz ama ben margarin veya tereyağın böreğe kattığı lezzeti daha çok beğeniyorum. Bu şekilde bütün tepsimi yağlıyorum. Tepsimi güzelce yağladım. Bu böreğimde tam 6 adet şu şekilde hazır yufka kullanacağım. Dilerseniz tepsinizin büyüklüğüne göre 5 adet de kullanabilirsiniz. Ama biz kocaman bir tepsi börek yapacağız. İsterseniz bayramda da bu böreği rahatlıkla misafirlerinize yapabilirsiniz. İlk katımı bu şekilde tepsimin kenarlarından sarkacak şekilde seriyorum. Bu katın üzerine sos dökmeyeceğim. Çünkü bu katımın ıslanmasını istemiyorum. Bu katımı taban olarak kullanacağım. Şimdi ikinci yufkama geçiyorum. İkinci yufkamı şöyle pileli bir şekilde koymaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar. Ki böyle arada katlar oluşsun böreğimiz pişerken. Şöyle pileler yapıyorum içerisinde kat kat gözükmesi için. Ne kadar çok kat o kadar kabarık ve güzel duracak böreğimiz. Şimdi hazırladığımız sostan şöyle kepçe yardımıyla yufkamızın üzerine her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Sosumuzun kıvamı da enfes. Şöyle sosluyoruz yufkamızı. Üçüncü yufkamı da aynı şekilde pileli bir şekilde tepsimize yine seriyoruz. Yine kat oluşmasını istiyoruz arada. Şöyle. Birazcık daha pile. Şimdi yeniden sosumdan döküyorum.
Gerçekten şöyle sosun kıvamını da görün istiyorum. Nefis. Pişince gerçekten mükemmel bir börek olacak. Kocaman bir tepsi. Şöyle kepçenin sırtıyla sosumuzu birazcık yufkalarımızın her yerine gelmesini de sağlayabiliriz. Şöyle. Ben şu şekilde Mihaliç peyniri ve lor ile bir iç hazırladım. Tabi dilerseniz maydanoz da çok yakışır ama benim çocuklarım maydanoz yemediği için koymuyorum. Üçüncü katına şu şekilde peynirli içimi serpiyorum bolca. Su böreğinin olmazsa olmazı, ya kıymalı ya peynirli, çok severim. Bu şekilde tüm peynirimi böreğimin içerisine serpiyorum. Peynirlerimi de birazcık özellikle büyük büyük doğradım ki böyle bu eriyen bir peynir ağzımıza güzel bir lezzet bıraksın diye. İyice bol içli olsun. Üçüncü kattan sonra peynirli içimizi de koyduktan sonra şimdi geçiyorum artık dördüncü kat yufkama. Dördüncü kat yufkamı da yine pileli pileli sarmaya çalışıyorum. Şöyle birazcık karıştırarak. Şu şekilde. Şimdi yeniden sos döküyoruz yufkamızın üzerine. Dördüncü katımızda sosladıktan sonra artık beşinci kata geçiyorum. Beşinci katımı da şu şekilde böreğime yine kat vermeye çalışıyorum. Yufkamı buruşturarak, kırıştırarak. Evet. Yine sos gezdiriyorum. Şu şekilde. Beşinci katımızı bitirdik. Artık bu kenardan sarkan yufkalarımızı şöyle böreğimizin içerisine doğru katlıyoruz. Tüm yufkamızı. Ve son kat yufkamızı şimdi koyacağız böreğimizin üzerine. Şöyle kenarları kuru kalmasın diye şöyle bir kepçemle birazcık kenarlarından da sos gezdiriyorum. Şöyle böreğimi. Ve son kata geldik. Son kat yufkamı da şöyle böreğimin üzerine seriyorum. Bu sefer kenarlarından şöyle katlayarak koyuyorum içerisine yani. Şu şekilde. Ve kalan sosu üzerine döküyorum. Gördüğünüz üzere sosumuz da tam geldi böreğimize. Şöyle kenarlarını da düzelttim. Şöyle hafif ortasına şöyle şekil verdim. Şimdi sosumu döküyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Altı adet yufkamıza sosumuz da bu şekilde tam geliyor. Hiç arttırmadık. Böreğimin üst katındaki sosu şöyle elim ile böreğimin üzerine iyice yayıyorum ki böreğimin üzeri çok güzel pişsin. Şimdi böreğimizi dizdik, hazırladık. Böreğimizi 2 saat sosunu iyice çekene kadar bu şekilde bekletiyoruz. Sosunu emmesini bekliyoruz. Sosunu iyice emen böreğimizi 2 saat dinlendirdik. Sosunu emdirdik. Şimdi 170 derece fırında ağır ağır pişmeye gönderiyorum. İstediğimiz kıvamda pişince böreğimizi fırından alacağız. Zaman söylemiyorum. Çünkü her fırın biliyorsunuz farklı kızartıyor. Haydi şimdi biz pişmeye gidiyoruz.
Su böreğimiz fırından çıktı, nar gibi kızardı. Şimdi artık servise geçiyoruz. Artık böreğimi yavaş yavaş dilimleme işlemine geçiyorum. Önce şöyle ortasından kesiyorum. Bir dilim. Bir dilim demişim, bir şerit. Şöyle. Dikdörtgen şekilde böreğimizi dilimliyoruz. Servis tabağıma bir dilim şöyle böreğimden almak istiyorum. Hatta bir dilim daha alalım. Şöyle böreğimizi servis tabağımıza alıyoruz. Böreğimizin iç katmanlarını da göstermek istiyorum. Gerçekten kat kat su böreği tadında nefis bir börek elde ettik. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.